başlıyoruz. So why should an Merhabalar herkese, Digital Box'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Covid-19 sürecinden dolayı bir süredir videolarımıza evden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da seslendirme nedir ve nasıl yapılır aslında. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Esin. Yaklaşık 1,5 yıldır @Colony'de Client Solutions Manager olarak çalışıyorum. Bugün de karşımda Yiğit var. Yiğit, sen de istersen biraz kendini tanıt. Ben de Yiğit. Ben de 2 yıl civarında @Colony bünyesinde çalışıyorum. Senior Strategy and Product Manager olarak görev yapıyorum şu an için. Ben de boş zamanlarımda zaten videonun konusuyla da paralel olarak seslendirmeyle, müzik yapmakla uğraşmayı çok seviyorum. O zaman ilk soruda şunu istersen azıcık konuşalım. Seslendirme serüveni senin için, benim için nasıl başladı? Bu konuda sen herhangi bir eğitim aldın mı? Neler yaptın? Birazcık onlardan bahset bize. Tabii. Aslında seslendirme benim için üniversite yıllarında başladı diyebiliriz. Üniversite yıllarındayken ben Bilkent Üniversitesi'nde okudum. Bilkent'in radyosuna merak saldım aslında ve daha sonra ilgimi çektiği için Radyo Bilkent'e girdim. Yaklaşık 3 yıl radyoda yayınlar yaptım. Bunun yanı sıra da hem yayınlar yaparken hem de çeşitli işte spotlar, reklamlar seslendiriyordum. Dolayısıyla aslında seslendirme alanında, radyoculukta böyle yarı profesyonel bir deneyimim var diyebiliriz. Sen neler yaptın? Aslında benim de benzer bir hikaye. Benim de okul yıllarında başladı. Ben de Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Okul yıllarında bir tiyatrocudan, profesyonel bir tiyatrocudan bir takım çalışmalar aldık, workshoplar aldık. Hem tiyatral duruş hem ses tonu, tonlama, diksiyonla alakalı olarak. Buradan aslında benim bir ilgim başladı. Ben biraz böyle bir hobi olsun, birazcık öğreneyim nasıl bir şeymiş diye katıldım ama daha sonradan çok hoşuma gitti. Ben de okulda böyle birkaç amatör işte bulundum. Radyoya kadar gelemedim senin gibi ama yine de ufak tefek bir şeyler yapmıştım bundan öncesinde. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor seslendirme yaparken? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında birkaç ana başlıkta toplayabiliriz bunu. Öncelikle ilk aklıma gelen şey tabii ki vurgulamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Vurgulama ve doğallık aslında ayrılmaz bir parça diyebiliriz. Çünkü metnin anlamını veren doğru vurgu yapmaktır seslendirmede ve aynı zamanda tabii ki önünüzde bir metin var ve bu metni okumamanız gerekiyor ya da okuduğunuzu çaktırmamanız gerekiyor. O yüzden hem vurgulara dikkat ederken hem de doğal olmak çok önemli bu süreçte seslendirmeyi yaparken. Tabii ki vurgulara dikkat ederken markanın talepleri de çok önemli. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü her marka birbirinden farklı ve her markanın vermek istediği mesaj da birbirinden farklı. Bu yüzden aslında her bir markayı kendi içinde değerlendirip onların talepleri doğrultusunda seslendirmeyi yapmanız gerekiyor. Tabii bir de yani bir ana başlıkta bu markanın hangi sektörde olduğu, nasıl bir ürün sattığı, sonuçta bir araba markasını seslendirirken çok daha canlı okurken bir bebek bezi markasında çok daha yumuşak bir tonda okumanız gerekiyor. Aslında böyle 3-4 ana başlıkta toparlayabiliriz benim açımdan en azından. Obsesso'dan Türkiye'de bir ilk. Sütsüz, şekersiz ve benzersiz bir soğuk kahve deneyimi. Obsesso Black şekersiz. Soğuk ve yavaş içiniz. Keşfetmek için hemen görsele tıkla. Tabii ki en önemli faktörler seslendirme yaparken bunlar ama bir de seslendirme sürecinde bizi zorlayan faktörler var. Seni mesela en çok neler zorluyor seslendirme yaparken Yiğit? Ya tabii zaman zaman markalardan, birlikte çalıştığımız markalardan çok hazır metinler geliyor ve bu hazır metinlerin içindeki cümleler çok uzun olabiliyor. Herhangi bir noktalama işareti maalesef konmamış olabiliyor. O metni birazcık daha önden okuyup birazcık sindirip nerede duracağını, nerede
yükselip nerede alçalacağını ya da duyguyu nerede değiştireceğini aslında önden planlama yapman gerekiyor. Ya da bazen okunması zor kelimeler bazen ard arda gelmiş olabiliyor. Yani hani Türkçe'de vardır ya böyle bir takım kelimeler okunması, telaffuz etmesi zordur. Onları içeren metinler çoğunlukla böyle önden bir çalışma gerektiriyor, antrenman gerektiriyor diyebilirim. Benzer şekilde İngilizce kelimeler de öyle aslında. Özellikle marka isimleri. Yani Fransız markası, İngiliz markası, Amerikan markası, İtalyan markası vesaire olmasına göre inanılmaz fazla değişiyor telaffuzu. Ve hani bazen biz bunu doğru bildiğimiz telaffuzlar yanlış olabiliyor ve biz bunu hani yapıp aslında markayla birlikte bir check ettikten sonra öğreniyoruz. Hani bu tarafı aslında şöyle telaffuz etmeniz gerekiyor deniyor bize. Tekrar bir take almak zorunda kalıyoruz kayıtlarda vesaire. Bunun dışında aslında en beni rahatsız eden noktalar bunlar. Zorlayan daha doğrusu noktalar bunlar. Yapacağımız seslendirmenin metnin belli bir markaya bağlı belli bir metin var elimizde. Bu duyguyu yansıtmak için, bu imajı daha iyi verebilmek için bir ön hazırlık vesaire gibi bir sürecimiz oluyor mu? Tabii ki aslında yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki böyle saatlerce sürdüğünü söyleyemem ama her marka açıkçası kendi içinde farklılık gösterdiği için her markayı da bilme olasılığımız olmadığı için marka ne iş yapıyor, hangi ürünü satıyor biraz daha bilgi kazanmak için aslında bir ön hazırlık yapıyoruz. Marka neyi satıyor, markanın mesajı ne mesaj vermek istiyor gibi bakmakta da yarar var açıkçası. Bunun yanı sıra tabii ki bilmediğimiz markalar da olabilir. İlla çok büyük markaları seslendirmek zorunda değiliz. O markanın ilk defa görüyorsak bunu biraz daha derin araştırmak bence biraz daha önemli. Ya da şöyle bir şey de olabiliyor. Çok bilindik bir markanın yeni bir ürünü çıkmış olabiliyor. Ve o ürünün telaffuzunun nasıl olduğunu bilmeyebiliyoruz. Dolayısıyla da onu araştırmak için de önceki çekilmiş reklam filmlerine ya da yetkili olan kişiyle konuşup telaffuzunu da doğru öğrenmek çok önemli seslendirme yaparken. Bunlar diyebilirim yani ön hazırlıklar başlıca benim yaptığım ön hazırlıklar bunlar diyebilirim. Sıradaki şarkı çocukluk yıllarına gelsin. Peki sen o yıllara, 90'lara ne kadar hakimsin? Karışık kaset yeter diyenlerden misin? Yoksa çoktan 90'ların abonesi mi olmuşsun? Tüm şarkıları ezbere bilenlerden misin? Yoksa çoğunlukla ağzını oynatıp mırıldananlardan mı? Hemen görsele tıkla, müzik geçmişine göre sana özel 90'lar listesi oluşturalım. Dimes'le 90'lara başka bak. Seslendirme dediğimiz şey yerinde sayan bir şey değil. Tecrübeyle sabit, sürekli kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Bu anlamda sen kendini geliştirmek için neler yapıyorsun, bir şeyler yapıyor musun? Bunları paylaşırsan harika olur. Yani aslında şöyle, senle de biliyorsun hani ofis içerisinde böyle zaman zaman birbirimize seslendirme yapıyormuş gibi böyle konuştuğumuz, şakalaştığımız durumlar oluyor. Onlar aslında günlük bir egzersiz gibi baktığında. Yani böyle herhangi bir günlük seninle bir şey konuşurken sanki bir seslendirme yapıyormuş gibi bir tonlama yapmak, o şekilde bir telaffuz gerçekleştirmek. Aslında bunun bir pratiği olmuş oluyor, antrenmanı olmuş oluyor. Tabii onun dışında büyük sanatçıları dinlemek, yani tiyatro izlemek bence burada çok önemli. Çünkü seslendirme yapmak bir yerde bir tiyatro yapmak gibi. Yani sahnenin önünde değil, mikrofonun arkasında oynuyorsunuz o tarafta. Hani çünkü elinizde bir hikaye var ve o hikayeyi orada doğru şekilde duygulara aktarıp yaşamak gerekiyor. Öyle olduğu zaman da direkt böyle put gibi durarak mikrofon önünde bir seslendirme yapmak, yani senin en başında bahsettiğin o doğallığı tamamen alıp götürüyor zaten. Hani işin içine girebilmek için birazcık tiyatroyu da bilmen ya da takip etmen gerekiyor. Ya da en azından gözlemlemen gerekiyor. Oradaki büyük oyuncular, büyük seslendirme sanatçıları nasıl yapıyorlar bu işleri diye. Aynı fikirdeyim, kesinlikle bunlara katılıyorum. Ya buna ek olarak şunları ekleyebilirim. Tabii ki işte seslendirme sanatçıları zaten ya biz yolun çok başındayız diyebiliriz. Kendimizi profesyonel olarak da nitelendirmiyoruz. Bu işi yıllardır yapan inanılmaz doğayan insanlar var, tiyatrocular var. Zaten bunları takip ediyoruz. Bunun yanı sıra da tabii ki çıkmış reklamları işte sosyal medyada olsun, televizyonda olsun bunları
hem takip edip hem biraz daha böyle eleştirel gözle demeyeyim de biz buradan ne öğrenebiliriz gibi dinliyoruz aslında, ya da dinliyorum diyeyim. Senin de benzer fikirde olduğunu biliyorum. Yani hem özellikle biz Türkçe seslendirme yaptığımız için hani Türkiye'de reklamlar nasıl seslendiriliyor, o markanın önceki reklamlarında o kişi nasıl seslendirmiş ya da o tiyatro sanatçısından biz ne öğrenebiliriz, nasıl seslendirmiş gibi aslında kendimizi geliştirmek için bolca dinliyoruz ve bolca izliyoruz diyebiliriz buna ek olarak da. Baştan da bahsettik aslında. Biz Covid döneminde evden ilerliyoruz bu video çekimlerine. Peki biz bu seslendirmeyi nasıl yapıyoruz? Ya da yapabiliyor muyuz? Bu Covid dönemi bizi nasıl etkiledi seslendirme anlamında ya da markaları nasıl etkiledi? Yani şimdi bu tarafta aslında tüm ekipmanlarımız biz zaten eve taşıdık. Bir ses mühendisimiz var. Bizim aldığımız kayıtların miksajını ve prodüksiyonunu gerçekleştiren. Onun ilgili tüm zaten ekipmanları kendi evine taşındığı an itibariyle. Aldığımız bizim kayıtlar direkt olarak ona gidiyor. O evde bir şekilde işlemeye çalışıyor. Bu taraf tabii ki bir stüdyo içerisinde, ofisteki küçük stüdyo içerisinde olmasından çok daha zor. Çünkü ben kaydediyorum, sonra ona atıyorum. Onun ne yaptığını görmüyorum, o benim ne yaptığımı görmüyor. Yani ben kayıt alırken normal şartlar altında sen de biliyorsun. Bir deneme kaydı alırken ya da direkt olarak gerçek kaydı alırken biz o anda canlı olarak feedback alıyoruz bu ses mühendisi arkadaşımızdan. İşte burası çok yüksek oldu, burası çok alçak oldu, sanki birazcık daha mı hızlı okusam, biraz yavaş mı okusam vesaire gibi pek çok feedback alıyoruz ve ona göre aslında tekrar take alıp işi sonlandırıyoruz o noktada. Ama burada evde kendimiz kaydedip gerekli ekipmanlar bizim evimizde de var zaten, biliyorsun, mikrofonlar vesaireler hepsi getirildi. Kendi başımıza kaydedip Egemen'e gönderdikten sonra tabii ki bir süre geçiyor. Oradan geri dönüş geliyor. Sonra biz tekrar evde kaydedip göndermek durumunda kalıyoruz vesaire. Yani bir kere de zaten en güzelini yakalamak çok mümkün değil. Benim için en zorlu kısmı bu aslında. Hani o anda feedback alamıyor olmak ve sonrasında bir şeyleri düzeltmemizin gerektiği. Evet, yani kesinlikle aynı düşünüyorum. Yani evde seslendirmeyi yapmak durumundayız. Her ne kadar mikrofonumuz da olsa, bu bir odayı seslendirme için ayırmış da olsak asla stüdyonun verdiği konforu, rahatlığı ya da sessizliği sağlayamadığı için çok daha zorlu koşullarda olmuş oluyor ve aynen dediğin gibi prodüksiyonu yapan arkadaşımızla da uzakta olduğumuz için sürekli bir iletişim kopukluğu tabii ki değil ama iletişimin süresinin uzadığını deneyimliyoruz yani bu 2 aylık periyotta açıkçası. Ama yine de bir şekilde işlerimize devam ediyoruz. Peki son olarak aslında şöyle kapatabiliriz diye düşünüyorum. Seslendirme yapmayı bir kariyer haline getirmek isteyen muhakkak ki vardır, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da olacaktır. Onlara ne önerirsin? Bence süper bir soru. Çünkü yani biz de bu yollardan geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Çünkü bu seslendirme dediğimiz şey gerçekten sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ama başlangıç noktası için öncelikle bir diksiyon eğitimi almalarını öneririm açıkçası. Çünkü benim de radyoya giriş dönemimde zorunlu olarak almamız gereken eğitim diksiyon eğitimiydi. Çünkü güzel bir telaffuzla konuşmanız gerekiyor. Kelimeleri doğru konuşmanız gerekiyor. Doğru seslendirmeyi yapmanın en büyük yani tek noktası, zorunlu noktası bu diyebilirim. O yüzden bir diksiyon eğitimi almalarını öneririm açıkçası. Tabii ki biraz böyle şanslı doğanlar için kulağının iyi olması da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer kulağınız iyiyse ve artı işte diksiyon eğitimi de aldıysanız bu çok büyük bir avantaj olur ve iyi bir şekilde başlayabilirsiniz. Sen ne demek istersin bu konuda? Ya aslında ben burada daha önce bahsettiğim tiyatro örneğini yine söyleyeceğim. Ya burada aslında benim daha önce bahsettiğim tiyatro örneğini ben yine söylemek istiyorum. Bu iş direkt olarak mikrofonun arkasında durup hazır bir metni okumaktan çok daha fazlası aslında. Deneyen, yapan arkadaşlar da biliyordur. İlgilenen kişilere benim tavsiyem kendilerini geliştirebilmek adına evde
direkt olarak cep telefonlarından kaydetsinler, bilgisayarlarına atsınlar. Bakalım dijitalde sesleri nasıl duyuluyor. Çünkü hiçbirimizin kendi duyduğumuz ses gerçek sesimiz olmuyor. Bunu dijital ortamda bazen duyup insan kendi sesini tanıyamayabiliyor ve bu noktada çok daha kötü olduğunu düşündüğü, insan kendinin sesinin kötü olduğunu düşünebiliyor ama dijitale aktarıldığında belki çok daha güzel, kulağa güzel gelen bir ses tonu olabilir. Bunu mutlaka deneyin. Hatta televizyondaki reklam metinlerini alın, internetten bulun, üzerine kendiniz okuyun. Arkasına bir tane de müzik koyun, kendi reklam spotlarınızı yapın. Yani bu küçük denemeler aslında bu tonlamaya alışmanız için aşırı faydalı. Ben bayağı aslında eğlenerek de yapıyorum bunu evde zaman zaman. Bazı reklam filmlerini alıp tekrar kendim böyle bir reklam filmi coverlamak gibi aslında. Dublaj gibi. Aynen öyle. Bunları önerebilirim ve tabii ki büyük tiyatro üstadlarını, oyuncuları takip etsinler, seslendirme sanatçılarını takip etsinler. Televizyonda reklamları izlerken biraz eleştirel gözle baksınlar. Burada hangi ürün, hangi sektörde, hangi ürüne nasıl bir tonlama yapılmış, nasıl bir telaffuz yapılmış, nasıl bir metin yazılmış. Bunun gibi aslında çok katmanlı bir şey bu. Onları takip edip aslında güzel fikir edinebilirler. Kesinlikle katılıyorum. Bence de profesyonel seslendirme sanatçılarını dinlemek, takip etmek, kendi seslerini kaydetmek ve kendi seslerini dinlemek inanılmaz büyük bir avantaj ve gelişmek için de ilk adım diyebiliriz. Ben de açıkçası hala biz de geliştiğimiz için kendi sesimi kaydedip mutlaka dinliyorum. Çünkü konuşurken dikkat etmediğimiz bazı kelime yanlışları dinlerken çok daha kulağa çarpabiliyor. İşte ben bu kelimeyi yanlış söylemişim, bir dahaki kayıtta bunu doğru söylemeliyim gibi aslında biz de kendimize geri bildirimlerde bulunabiliyoruz. O yüzden çok önemli. Bugünlük Seslendirme 101'i sizlere vermiş olabiliriz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm bu aynı zamanda podcast serisini biz Digital Box Spotify kanalına da yüklüyoruz. Spotify'dan da tüm podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, hoşça kalın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment